Evet, hoş geldiniz dostlar. Şimdi bugün sizlerle beraber Debian 13'ün Trexie olan versiyonunu inceleyeceğim. Trexie yanlış bilmiyorsam burada zaten yazıyor, beraber okuyabiliriz. 2 yıldan sonra 1 ay 30 gün geliştirilmiş. 1 ay ve 30 gün geliştirilmiş. Debian bu projeye kod adını vermiş. Trexie'ymiş adı da. Şimdi biz bugün bu distroyu inceleyeceğiz. Bakalım bu distroda neler varmış, bizde neler katıyor. Şimdi bunu inceleyeceğiz fakat bunu birkaç tane kategoride değerlendirmeye karar verdim. Şöyle söylediğim gibi kendim evimde sunucum var. Bunu da kendi laptopuma kurmuş. O sunucuda kullandığım işletim sistemi Debian 13. O zaman direkt laptopa yüklemek bir sıkıntı gibi hissettirmemiştim. Şimdi şey yapalım. Beraber Debian 13'ü inceleyelim. Bilgisayarımıza kuralım. Kurulumunu beraber yapalım. Kullanmak isteyen arkadaşlar için de kullanıcı dostu muymuş değil miymiş onu anlamış oluruz. Şimdi wikisine baktığımızda burada göze çarpan neler var? Şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim. GNOME 48'de, KDE Plasma 6.3'te, LXDA'de 13'te, LXQT 2.1'de çalışıyormuş. 4.20 sürümünü çalıştırabiliyormuşuz. Bildiğiniz üzere benim KDE Plasma'yı bize ekstradan ne sunuyormuş? Burada neye yer vermişler? Evet. Bak, Debian 13 update paketlerini içeriyormuş. Burada tonca update paketi var. Genel olarak işte güncel. Ya bütün araçların güncel sürümlerini kullandığını görebiliyorsunuz burada. Bunların hepsi official olarak destekleyecekmiş bu 64 bit bilgisayarlar, 64 bit ARM kullananlar, ARM EA, BI ARM'ler. Bu konuya çok hakim değilim. O yüzden hani bilmişlik yapmak istemiyorum. Sadece bunları da desteklediğini söylüyor Wiki'de. Bulut hizmetleri olarak da Amazon'u, Microsoft'u, OpenStack bunları kullanıyormuş bulut hizmeti olarak da. Denemek ister misin diye soruyor. Denemek istiyorum abi. Debian 12'yi bu şekilde diyor upgrade'leyebiliyorsunuz falan filan, tamam. Ya Wiki'de işimiz yok. Zaten biz yeterince, isterseniz daha çok vakit kaybetmeden geçelim ve burada Virtual Machine'i açalım. Önce bir ISO yazdıralım diyor. Bunu da size anlatmış olayım bu arada. Eğer siz de sanal makine kullanmak istiyorsanız. Yanlış hatırlamıyorsam Microsoft, yani Windows'ta en iyi Qemu çalışıyordu. Qemu'yu çalıştırıyordu diye hatırlıyorum Microsoft. Ben de işte uzun zamandır şöyle göstereceğim gibi Virtual Machine Manager'ı kullanıyorum. Gayet memnunum kendisinden. Burada dostlarım seçtiğimiz ISO yansısı Local Install Media, ISO Image or CD-ROM diyor. Bunu seçeceğiz. Burada eğer göremiyorsa ISO'yu, ya ben buraya tanıttım da burada benim tüm ISO'larım var ama diyelim ki göremiyor. Bu arada bu ISO kısmını tanıtmadığınız için siz de sanki ben bu işi hiç yapmamışım gibi en baştan birlikte yapalım istiyorum. Şimdi burada ya mesela siz atıyorum indirdiğiniz dizini burada göremiyorsunuz. Olabilir. Browse Local'e tıklayacağız burada. Biz burada Debian 13'ü indirdik. Buna tıklayacağız. Aşağıya da burada hani o medyayı hangi arayüzle çalıştırmak istediğin, bunun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Hangi medya sürücüsünü kullanmak istersiniz diye soruyor. Buraya Debian 13 yazabiliriz. Devam edelim dostlarım. Ayırmak istediğimiz şeyi soruyor. Bakalım Debian 13'ün sistem gereksinimleri hakkında bir şey vermiş mi bize wikisinde? Minimum hardware request. Tamam, sorun değil. Dostlar şöyle, ben biliyorum Debian 12'deyken minimum sistem gereksinimleri ya 2 GB ile çalıştırabilirsiniz diyordu. Çünkü sistemin yanlış hatırlamıyorsam varsayılan kullanımı 700-800 MB falan olması gerekiyor. Debian 13'te de yanlış hatırlamıyorsam gene bu sayı minimum sistem gereksinimleri 2 GB olarak belirtilmişti diye hatırlıyorum. Biz de 2 GB olarak kullanabiliriz diye düşünüyorum bu konuda. İşte sanal makineyi ayırmak istediğimiz hafızayı soruyor. 20 GB yeterli. Debian 13 diyor. Tamam. Çalıştırmak istiyorum. Şimdi kurdu sanal makinenizi. Debian 13 kurulumuna geçelim. Şimdi burada size daha önceden aşina değilseniz eğer buradaki seçeneklerin hepsini anlatabilirim tabii. Daha doğrusu şunu söyleyebilirim. Burada bizi ilgilendiren aslında bir tane var. Grafiksel kurulum. Fakat geçen videoda anlattığım gibi terminalden kurulum yapmak isteyen arkadaşlar direkt install seçeneğini seçebilirler. Biz burada grafik arayüzlü kurulumu tercih edeceğiz. Enter'a tıklayalım, bakalım bizi neler bekliyor. Evet dostlar, gayet güzel bir kurulum ekranı bizi karşılıyor. Genelde sistemlerimi İngilizce kurarım. Bunun da sebebi şu aslında. Yalan yok. Bir şeyleri öğrenmeye başladığımda İngilizcesi vardı. O zaman Türkçe kaynaklar yoktu. O yüzden öyle alıştım. Her şeyin İngilizcesini kuruyorum. Bir de o zamanlar mesela dağıtımlarda işletim sistemleri yeterince Türkçe çevrilmemişti. En son yanlış hatırlamıyorsam %90'ı geçmişti mesela. Arch Linux'u siz kurarken %90'dan fazla Türkçe'ye çevrilmiş işletim sistemi. Arch Linux'ta bile. Ya o yüzden artık Türkçe gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz dostlarım. Biz de burada sizin için Türkçeyi
kuralım. Türk iş seçelim. Bölgemizi soruyor bize. Türkiye'yi seçeceğiz. Klavye yapılandırmamızı soruyor. Türkçe Q klavyeyi seçebiliriz dost. Ya genelde öyledir diye tahmin ediyorum hepiniz. Evet, makine adımız soruyor. Makine adımız Emir Debian olabilir. Alan adı. Mesela alan adı da şu dostlarım. Siz bir evin Wi-Fi adresini mesela admin olarak ya da varsayılan yönetici olarak o arayüzü gördüğünüzde, mesela siz internet arayüzünüze girdiniz, hangi cihazların, kaç tane cihazın bağlı olduğunu görmek istiyorsunuz. Mesela oraya girdiğinizde orada gözüken cihazlar var. İşte atıyorum Emir Debian, Emir Ubuntu, mobil telefon, yok General Mobile, şu bu LG televizyon. Bunlar var ya, işte bu alan adı dediğimiz şey orada o arayüze girdiğimizde bu cihazın hangi isimle, lokal hangi isimle çıktığını soruyor bizden aslında. Buraya gene Debian Emir yazabilirim. Tamam. Root parolası oluşturmamızı istiyor arkadaşlar. Root işletim sisteminde en yetkili kullanıcıya verilen isimdir. Root'ta 1, 2, 3, 4 yazabiliriz. Yazamıyorum. 1, 2, 3, 4 yazabiliriz. Siz sakın böyle yapmayın. Düzgün bir şifre koyun. Ciddi söylüyorum orada, gerçekten çok önemli. 1, 2, 3, 4 yazalım. Devam edelim. Yeni kullanıcının tam adı. Bir kullanıcı hesabı oluşturulacak diyor. Bu alana ad soyad girmeniz uygun bir seçenek olacaktır diyor. Biz de öyle yapalım. Emir. Evet. Şimdi arkadaşlar biz Linux'ta her zaman root olarak bir işlemi yapmayız. Biz hatta çok nadiren root erişimine gideriz. Genelde normal default bir kullanıcıya sudo denilen bir yetki var. Sudo o kullanıcıya bir işlem yapılırken o işlem üzerinde sadece root yetkisi verilmesine denir. Şimdi bizden burada bir kullanıcı oluşturmamızı istiyor. Sonrasında biz o kullanıcıya bir parola tanımlayacağız. Mesela işletim sistemine girerken o kullanıcıyla gireceğiz. Bir işlem yapmak istediğimizde ise başına o mesela apt update değil mi? Çok basit bir işlem aslında. Sistemi güncelliyorsunuz. Fakat başına sudo koymanız gereken işlemlerden biri mesela. Yani sadece root yetkisine sahip kullanıcılar aslında sistemi güncelleyebilir. O yüzden bizim burada şimdi bir tane kullanıcı oluşturmamız gerekiyor aslında. Ben adını Emir koyacağım. Ya zaman zaman her şeyi oturtacaksınız, hiç merak etmeyin. Emir'e de bir parola vermemizi istiyor. Ben gene 1, 2, 3, 4 koyacağım. Fakat lütfen siz böyle yapmayın. Ben size yani göstermek için sadece 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Sonrasında da bu hesabı sileceğim zaten. Ya bu işletim sistemini sileceğim. Saati ayarlayın diyor. Diskleri algılayın diyor. Diskleri bölümleyin diyor. Aslında installer kısmındayken bunu otomatik, yani siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Mesela bakın burada ne diyor? Diskleri bölümle. Yardımcıyla diskin tamamını kullan. Tıklıyorum. 21 GB'lık bir disk diyor. Tamam diyorum. Bakın gençler, burada birden fazla seçeneğimiz var. Bakın burada aslında size ilk başta dediğim şey oydu. Hani terminalden installer olarak dedim ya, ayırabilirsiniz istediğinizde diye. Burada aslında bunu bir grafiksel arayüzde yapmamıza imkan sağlıyor bizim. En basit olan seçeneği seçeceğiz. Ne diyor burada? Tüm dosyalar tek bölümde ve yeni kullanıcılara önerilir diyor. Bunun diğer olan seçenekleri merak ediyorsanız eğer ayrı video şeklinde hazırlarım. O kadar kök dizininde çalışmak ister misiniz bilmiyorum. Ben o kadar kök dizininde hiçbir zaman çalışmamıştım. Sadece kendi işletim sistemimi kurmak istediğim zaman o dizinde çok vakit geçirmem gerektiğini fark ettim. O zaman öğrenmiştim bunu. İstiyorsanız size de anlatıp öğretebilirim. Şu anda kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gayet güzel bir şekilde devama basalım. Diyor ki sanal disk üzerine yazdırılacak. Evet, devama bastı. Temel sistem kuruluyor. Kahve için. Nice. Evet dostlar, paket yöneticimizi yapılandıralım. Ne diyor burada? Bir, kurulum medyanız tarandığında etiket bulunur. Şu etiket bulunur. Okuyamıyorum da. Debian GNU Linux 13.0.0 3x Official. Artık bu paket yöneticisi APT tarafından kullanılmak üzere ek medya tarama seçeneğine sahipsiniz. Yaşasın. Yani bizim artık APT bir paket yöneticimiz var. Yani bir şeyleri indirirken, bir şeyleri güncellerken. Yani sudo apt update komutunu girdiğimizde zaten mesela APT paket yöneticimizi güncellemiş oluyoruz aslında. Tamam, ek medyanız yoksa atanabilir. Şu anlık daha fazla kurulum medyasına gerek. Evet, buradan APT, yani bizim paket yöneticimizin çekeceği bir aynalardan, ayna da demek olmuyor. Şimdi mirror ayna diye çeviriyoruz da. Sunuculardan en yakın bize sunucuyu seçeceğiz ki paket yöneticimiz o sunucudan verileri alacak. Bizim için biz daha hızlı bir şekilde paketlerimizi güncellemiş olacağız. Buna da devam diyelim. Yani buna çok karışmayın çünkü bunun olayı birazcık farklı. Bu konuda bir ara araştırmıştım. Şu an hatırlamıyorum. İstiyorsanız bunu sonra size anlatabilirim. Çünkü ya bu kısım biraz karışık ama siz
varsayılan olanı seçin. Hayır, burada bir ekstra portum yok. Yanlış hatırlamıyorsam ben bunu kendi bilgisayarıma taktığımda uzun bir indirme yapmıştı. Sistem ISO'su varsayılan, yani default olarak 760 küsur megabayt olması lazım. Şirkete katılmak ister misiniz diyor. Yok hocam, şu an burası çok önemli. Bakın burada hatırlıyorsunuzdur. Bunlar arkadaşlar bizim Linux'u kullanırken arayüzlerimiz diyebiliriz aslında. Ben az önce söylemiştim ya, bilgisayarımda KDE Plasma kullanıyorum diye. Dostlar burada GNOME, XXVA, GNOME Flashback, KDE Plasma, Cinnamon, bir sürü şey var, tamam mı? Burada aslında size önerebileceğim ne? Debian varsayılan olarak GNOME'la geliyormuş. Şimdi biz bu videoda GNOME'u işleyelim. Size teker teker tüm arayüzleri bütün videolarda tanıtacağım. Merak et, hangisinin size daha yani size daha uygun olduğunu düşünüyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir ince detayın altını çizmek istiyorum. Benim tecrübelerime bakarak Windows'a en yakın olduğunu düşündüğüm Cinnamon. Şu. Bence Windows'a en yakın arayüz bu. Ama kullandıkça farklı arayüzler daha çok sizin hoşunuza gidebilir. O yüzden direkt bu Windows'a yakınmış deyip atlamayın. Bence hepsine bir bakın. Ne var ne yok bir bakın. Şimdi biz varsayılan GNOME'la geliyormuş. GNOME'u kuralım. Hoşunuza gidecek mi? GNOME'u Android'e benzetiyorlardı bu arada. Evet, bu işte olay bu yani. 1380 tane dosyanın indirilip kurmasını bekliyoruz. Şu an 13-12 saniye falan diyor da yalan, yani öyle bir şey yok. Çünkü bu indirdikten sonra bir de bunun ekstra bir kurulum şeyi oluyor. Yani aslında şaşırılacak bir şey değil. Sıfırdan bir işletim sistemi kuruyoruz şu anda. O yüzden bunlar normal süreler. Problem yok yani. İsterseniz ben burada daha çok başınızı ağrıtmayayım. Kurulum bittikten sonra tekrardan sizin yanınıza geleyim. Bu paketleri de kursun. Dostlar geldik. Evet, görünüşe göre bu yeni kurulum. Bu bilgisayardaki tek işletim sistemi. Yani sanal makinedeki 20 GB'lık tek işletim sistemi, doğru. Öyleyse Grub ön yükleyicisi birinci sürücünüze bölümünü ön yükleme kaydı olarak yüklemek güvenli olacaktır. Doğrudur hocam. Yani burada şunu söylemek diyor. Biz bilgisayarı başlattığımızda Garudo'nun başlatma menüsü çıkmıştı karşımıza. Hatta söylemiştim. Burada snapshot bölümleri gözükmüyor falan filan diye. O bölümü birinci olarak Debian üzerinden kurmamızın güvenli olacağını söylüyor. Doğru söylüyor aslında. Tek işletim sistemi o olduğu için silinmesi gerekiyor. Yani silinebilme riski olan hiçbir veri yok, bu konuda doğru. Uyarı. Bilgisayarınızda yükleyicinin algılayamadığı başka bir işletim sistemi varsa bu işletim sistemi geçici olarak ön yüklenemez hale gelecektir. Ancak Grub daha sonra ön yüklemek için manuel yapılandırılabilir. Ya Windows'a niye kızıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Dünyada kendini tekeli ilan etmesine kızıyorum. Macintosh, yani MacBook'ların işletim sistemi ve Windows, Microsoft işletim sisteminden başka bir işletim sistemi yokmuş gibi davranıyor dünyada. Abi ne alakası var? Bak burada ben Debian 13'ü kurmak istediğimde hem kendini diyor ki ben diyor birinci ön yükleyici olacağım, kabul ediyor musun diyor. Hem de şunu söylüyor. Başka bir ön yükleyici varsa diyor haberiniz olsun, geçici olarak devre dışı kalır diyor. Lan Windows yüklemeye çalıştığımda bana başka bir işletim sistemi var mı yok mu diye sormuyor. Kafasına göre siliyor her şeyi. Biraz sinirlendim bu konuyla alakalı. Evet, Grub ön yükleyici birinci sürücümüze yüklensin. Hayır, ben Div ve VDI, yani bu ana işletim sisteminin kurulu olduğu dizini seçmemizi istiyor. Varsayılan zaten bu, fakat elle başka bir yere kurmak istersen diye diyor kurabilirsin diyor. Ben kurmak istemiyorum. Devam olarak gitmek istiyorum. Ön yükleyicimiz kuruluyor arkadaşlar. Çalışıyor. Yaşasın. Bir yandan da aslında ne kadar basit olduğunu görüyoruz sizinle. Siz de eğer Debian 13'ü olabilir, insan belki o anda panikleyebilir. Bilgisayarı bozacağım, edeceğim. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Size tavsiyem telefonunuzdan falan açın videoyu. Kurulum tamamlandı mı? Hiçbir şey de yok aslında da. Olabilir gene de. İlk defa bu işleri yapıyorsanız. Telefonunuzdan benim bu videoyu açın. Yanına koy, bilgisayara nasıl kurulacak, edecek, onları şey yap. Şimdi ilk açılışımızı yapıyoruz. Siz de hazırsanız. Az önce Emir Keleş olarak bir kullanıcı oluşturmuştuk. Parolasını 1, 2, 3, 4 koymuştuk. Yazamıyorum. Hala yazamıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4 koymuştuk. Siz de bakın. Enter'a tıkladım. Evet. Debian, GNU, Linux 13'e hoş geldiniz. Burada bir şey söylemek istiyorum. İnsanların GNU, Linux dediğinde kafalarında büyük bir sıkıntı oluşuyor aslında, GNU ne acaba diye. Aslında GNU demek arayüz demek arkadaşlar. Bazı Linux işletim sistemlerinde arayüz olmaz. Sadece terminalden yaparsınız bütün işlemlerinizi. Bunun da sebebi gerek sunucular gerek çok zannetmiyorum ama çok patates böyle eski bilgisayarlar için olabilir. Yani bütün işi terminalden halledebilirsiniz aslında. Onun için ona Linux deniyor. Buna GNU Linux deniyor. Bir olayı da yok aslında. Yani GNU demek arayüzü olan bir Linux demek. Yüksek ihtimalle %99'unuzun hatta %100'ünüzün kullanacağı işletim sistemi arayüzü olan zaten. Şimdi normalde atlarım, sizinle ufak bir gezintiye çıkmak istedim ama dostlar hadi başlayalım. Debian GNU Linux 13 3x'inin ana özelliklerini öğrenelim. Genel bir bakış atalım. Tamam. Güçlü arama. Tamam. Çalışma. Tamam. Tamam.
Ha, dokunmatik bir, eğer bilgisayarınız varsa diyor, ona da uygun yapmışlar. Bir şey söyleyeceğim, bu çok güzel, bunu yeni öğrendim sanırım. Çünkü Debian 12'yi ya ben Debian'ı hiçbir zaman tüm zamanda ana işletim sistemi olarak fakat uzun kullanmadım. Böyle bir şeyin Debian 12'de olup olmadığını hatırlamıyorum. Yoksa eğer çok iyi yaptılar bu arada. Sola kaydır. İşte bu, tamam. Bu kadar sanırım gezdiğimiz. Buna basınca tam ekran oluyor. Şuradan. Evet dostlar. Şimdi burada ana işletim sistemimizdeyiz. Windows'a tıklayarak diyor diğer uygulamaları görebilirsiniz seçeneğini göstermiş. Zaten size de şöyle göstereyim. Şunu görüyorsunuz mu? Windows tuşuna tıklayarak açabiliyoruz. Windows tuşuna tıklayalım bakalım içeride neler var. Bize Debian 13'ü kurduğumuzda varsayılan olarak neler karşılıyor ona bir bakalım. Gençler, kişiler bölümü var. Buradan kaydedebiliyorsunuz. Hava durumu, saatler. Aslında klasik belki bir Android arayüzü gibi bile diyebilirsiniz. Uç birim diyor. Bunun adı normalde terminal fakat burada uç birim olarak şey yapmışlar. Şimdi burada önemli bir komut göstereceğim size. Bu su kısa çizgiyi yazarsanız da root'a giriş yaparsınız. Parolamızı 1, 2, 3, 4 diye yazmıştık. Evet, şu an root kullanıcısı oldu. Burada dikkat etmenizi istediğim bir şey. Genelde neden bütün işlemler root kullanıcısı adı altında yapılmaz? Çünkü insan olur mu olur yanlış bir komut girebilir. Yanlış komut girdiğinde yani bir şeyleri bozmaması için genel olarak root'ta çalışılmaz abi. Genel olarak emir Debian, yani gördüğünüz, oluşturduğumuz kullanıcı üzerinde çalışır. Şimdi size sudo komutunu anlatmak için apt update yazdım mesela. Neydi? Sistemi güncellemek istedim. Benden oluşturduğum emir kullanıcısının parolasını istiyor. 1, 2, 3, 4 yazdım. Evet, burada tam olarak düşünüyordum bu hatayı versin de göstereyim diye. Emir sudo ailesi ya sudo değildir diyor. Şimdi benim kullanıcımı sudo'ya güncellemem gerekiyor. Bunun için bir komut var arkadaşlar. Bu da enterladım. 1, 2, 3, 4 yazdım. Şimdi buraya sudo emir. Bu komutu yazıyoruz. Burada emir yazmamızın sebebi kullanıcımızın adının emir olması. Yani başka bir kullanıcı ekleyeceksek eğer farklı bir şey yazabilirsiniz siz buraya. Ben emiri ekliyorum. Yazdım. Şimdi emir eklendi. Şu an şurada şöyle bir kritik bir şey var. Tekrar update yazdığımda olmayacak. Çünkü henüz eklenmedi. Bizim burada eklenmesi için işletim sistemini bir yeniden başlatmamız gerekiyor. Evet, sudo reboot'u da çalıştıramayacağım. Çok güzel. 1, 2, 3, 4 yazalım. Buradan reboot yazalım. Tamam. Dostlar, gördüğünüz üzere işletim sistemimizi baştan başlatıyoruz. Yani siz de kendinizi sudo olarak tanıttıktan sonra sudo komutlarını kullanıcınızın kullanabilmesi için önce bir reboot çekmeniz gerekiyor. Tekrardan işletim sistemini açalım. 1, 2, 3, 4 yazalım. Çalıştıralım. Buraya uç birim yazayım. Şimdi çalışıyor olması gerekiyor. Sudo apt update yazdığımda 1, 2, 3, 4 yazdığımda çalıştı. Dostlarım, tüm paketlerim güncelmiş bu arada, sağ olsunlar. Evet, sudo update komutunu da size kısa olarak nasıl ekleyebildiğinizi öğretmiş oldum. Şimdi gelelim artık zurnanın zort dediği yere. Debian 13 gençler bu şekilde. Yani baktığımızda ofis programlarını kullanmak isteyenler için LibreOffice içinde kurulu geliyor. Diğer tüm programları görüyorsunuz zaten. Ses kaydedicisi var, galerisi var, ayarları, belgesi, haritaları, saati, kamerası, videosu. Ya aslında baktığınızda işinize yarayan her şey bunun içinde. Sisteme dair ne varmış bakalım. Gelişmiş ağ yapılandırma, disk kullanım inceleyicisi, diskler, ebeveyn denetimi, günlük, sistem gözlemcisi, ince ayar, input. Bunların hepsini grafik arayüzü olarak görmek aslında çok gurur verici. Ben bunların hepsini terminalden yapmaya o kadar alıştım ki çünkü. Bir yerden sonra zaten buraya bakmıyorsun bile. Herhalde el alışkanlığı, o yüzden öyle oluyor. Tarayıcı. Tarayıcı olayına da geleyim. Linux'ların arkadaşlar %99'unda varsayılan olarak Firefox gelir tarayıcı. Buradan size söylediğim şeyi yapıyorsunuz. Linux Brave download yazalım ve burada installing, buna vazgeç. Arkadaşlar, yapmanız gereken çok basit bir şey var. Bunu kopyalıyorsunuz. Terminali açıyorsunuz. Evet, böyle bir sıkıntı vardı. Terminal açma komutu burada çalışmıyor. Niye de bir anda terminal açma komutu çalışmıyor hatırlamıyorum. Geçen gün diğer bilgisayarda kurdum, olmadı. Bunu direkt tak yapıştırıyoruz. Ama curl komutu yok diyor. O yüzden sudo apt install curl. Bunu da göstermiş olduk. Şu komut apt paket yöneticisindeki bir şeyi direkt yüklemenize olanak sağlıyor. Curl'ü yazıyorum. 1, 2, 3, 4'ü yazdım. Evet, curl'ü indirdi. Üst tuş yani 2 komut önceye gittim. Enter'a tıkladım. Arkadaşlar, Brave'i kuruyor. Zaten kısa sürecek kurulum. Evet, şimdi buradan artık Brave kurulduğuna göre lazım. Brave Web Browser geldi. Evet dostlar, bunu kullanıyorsunuz. Tamam, varsayılan olarak atayalım hatta. Buradaki verileri, hiçbir verimiz yok ama olsun, içe aktaralım. Yaşasın, kurulum tamamlandı. Yani şimdi Brave'in reklamını yapmayacağım. Burada arkadaşlar Brave kullanın. Ben bütün işletim sistemlerimde Brave kullanıyorum. Çok da memnunum
memnunum bu konuyla alakalı. Hepinize tavsiye ederim. İçinde adblocker var kendisi. Hiçbir şekilde reklam görmüyorum. Dostlar, Debian 13 hakkında ne söyleyebiliriz? Benim Linux distrolarını, bizim işletim sistemini, yani yeni başlayan arkadaşlara tavsiye edeceğim. Kullanışlık olarak tavsiye edeceğim. Çünkü Debian arkadaşlar inanın sıkıntı çıkartmayacak bir işletim sistemi. Bunun size sebebini anlat. Debian yılda bir kere ağır bir güncelleme alıyor arkadaşlar. Geçen sene Debian 12, ya geçen sene demeyeyim de Ocak ayında falan Debian 12'ydi hatırlıyorum. Şimdi Debian 13 çıktı. Yaklaşık yılda bir kere olması lazım. 10 ayda falan yeni bir güncelleme alıyor. Debian'ın arkasında geliştirme topluluğu çok büyük arkadaşlar Debian'ın. Ve Arch'taki gibi sürekli bir güncelleme al. Yani burada ne demek istiyorum? Arch'ta aslında insanların sıkıntı yaşamasının sebebi, yani sistemin bozulmasının sebebi gelen güncellemelere en hızlı olması Arch'ın aslında problem yaratan sebebi. Sizin burada Debian'da sıkıntı yaşamayacağınızı düşünmemin sebebi zaten gelen paket güncellemeleri olsun, diğer güncellemeler olsun. Bunlar test edilip Debian'a sokuluyor arkadaşlar. Debian, Ubuntu, Mint, yani Debian tabanlı tüm işletim sistemlerinde bu olay böyle. Yani o yüzden acaba ben indirdim ama bir şey bir gün bozulur mu diye düşünmenizi gerektirecek bir şey yok. Şimdi benim Debian sistemini puanlar: kurulum, kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu mu değil mi? 3 segmentte puanlayabiliriz. Birincisi bence kurulumu. 5 üzerinden kolaylık açısından 4 bence. Çünkü dünkü Garuda kadar kolay değildi. İnsanların yabancı olduğu terimler vardır. Yani şey diyebilir insanlar. Ya işte burada disk bölümlendirmesi diyor, onu seçiyoruz, bunu seçiyoruz falan. Çok mu zordu? Değildi. Ama Garuda'ya göre bence biraz daha zordu. Hatta 3.5-4 arası diyebiliriz. Kullanıcı dostluğu açısından bence gene aynı şekilde çok aşırı böyle kullanıcıyı çeken bir şey yok ama bence zor bir şey de yok yani. O yüzden 5 vermeyin. 5'ten sonra ne veriyorsunuz verin yani. Bence 5 ama dostlar sıkıntı çıkartıp çıkartmaması, yani bu işletim sistemini bir kere yükledim ama benim kafam artık ağrır mı olayını düşünüyorsanız eğer 0. Yani hiçbir zaman, pardon 5 işte. Yani inanın hiçbir problem hiçbir zaman yaşamayacaksınız. Debian apt paket yöneticisindeyken sudo apt upgrade komutunu yazalım. Paketleri update ile güncelliyoruz. Upgrade ile checkliyoruz. Upgrade ile güncelliyoruz. Yani bu komutu da göstermiş olayım. Dostlar, Debian kurulumu böyleydi. İşletim sisteminin içi böyle GNOME'u göstermiş olduk size bir de. Ya GNOME konusunda ben GNOME hiç kullanmadım. Çünkü sevmiyorum. Ya sevmiyorum derken Android'e benziyor ya. Çok benlik değil ama ben çok simple, böyle basit, işte işletim sistemi kurayım, telefondaki gibi başım ağrımasın falan, öyle bir şey düşünüyorsanız kesinlikle GNOME kullanabilirsiniz. Yani kötü demiyorum ama siz bilirsiniz yani. Şöyle Debian'ımızdan da çıkalım. Gücü kapatalım. Gücü kapat. Evet. Arkadaşlar, Debian'dan da çıktık. Gözünüzün önünde bunu imha ediyorum şu anda. Bas. Nice. Dostlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki teknolojik içeriklerde, sistem güncellemelerinde, yeni çıkar distrolar, dağıtımlarda, Linux'un kurulmasıyla, kaldırılmasıyla falan da filan da paket yönetici bir ton video ile beraber tekrardan sizinle olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler dostlar.